Merhaba, siz hiç zindanda unutulan elçi duydunuz mu? Bakalım hikayesi ne? Tanıştırayım. Bu zat Osmanlı tarihinin en sarsıntılı döneminde devleti 35 yıl boyunca başarıyla yöneten Köprülü soyundan gelen büyük sadrazamlardan ilki Köprülü Mehmet Paşa. Saygılar sadrazamım, saygılar efendim. Bu da dönemin Fransız büyükelçisi Jean de la Haye. Kendisi atıldığı zindanda unutuldu. Biraz acayip bir hikaye. Anlatıyorum. Fransa 14. Louis döneminde Osmanlı'nın kendisine yaptığı tüm yardımları unuttu ve aleyhte faaliyetlere başladı. Hatta o dönem Osmanlı'nın savaştığı Venedik'e gizli gizli yardım bile ediyordu. Aralarındaki iletişimin de deşifre olmaması için mektuplarında özel bir şifre sistemi kullanıyorlardı. Bak. Ama Köprülü'den bir şey kaçar mı? Haşa! İşte bu yüzden Köprülü içten içe Jean de la Haye'ye diş biliyordu. Zaten bu arkadaş Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olduğunda huzura kabulünü istememiş, biatlerini sunmamış, hediyelerini takdim etmemişti. Fakat bir gün tuhaf bir şey oldu. Vertemont isimli Fransız bir asker, Venedik müzakerecisi Ballerino'ya ve Fransa elçisine teslim edilmek üzere kendisine emanet edilen bir paket şifreli mektubu Köprülü'ye sundu. İşte Köprülü'nün beklediği fırsat ayağına gelmişti. Vertemont sadrazama Fransa-Venedik işbirliğini anlatmıştı. Girit'te nasıl yardım ettiklerini söylemişti ve delil olarak da bir paket şifreli mektup sunmuştu. Şifreli mektupların elçinin eline geçtiğini öğrenen la Haye soğuk terler döküyordu. Vertemont'un sorgusu tamamlandı ve fakat bir problem vardı. Çünkü şifreli mektupları çözmeye ne kadar uğraşsalar da nafile. Bunun üzerine sadrazam elçinin Edirne'ye getirtilmesini istedi. O dönem la Haye yatağından kalkamayacak kadar hastaydı ve oğlu Denis'i yolladı. Sadrazam tarafından Denis pek de sıcak karşılanmadı. Hatta Denis'in haddini aşan sözleri sadrazamın sabrını iyice taşırdı. Bunun üzerine sadrazam Denis'i zindana hapsettirdi ve beraberindeki elçilik heyetindekilerin şifreyi çözmezlerse öldürüleceğini söyledi. Ama nafile, mektuplardaki şifreyi kimse çözemedi. Edirne'de elçilik heyeti sıkıştırılırken hasta yatağındaki Baba la Haye boş durmuyordu ve Fransız vatandaş Kiklet'in Edirne'ye doğru şifreleri çözmek üzere yola çıktığını öğrendiği anda Kiklet'i ortadan kaldırdı. Ancak la Haye'nin oğlu hala zindandaydı. Köprülü Mehmet Paşa iyileştikten sonra Baba la Haye'yi de Edirne'ye getirtti. Fakat elçinin kendisi de şifreli mektupları çözemedi. Ayrıca elçilik tercümanının da 6 ay önce Fransa'ya gittiğini söyledi. Bunun üzerine Köprülü Mehmet Paşa Baba la Haye'yi de zindana attırdı. Ardından Köprülü Mehmet Paşa Erdel seferine çıktı. Seferden dönene kadar la Haye ve oğlu zindanda bekletildiler. Köprülü Erdel'den muzaffer bir şekilde Edirne'ye döndüğünde la Haye ve oğlunun serbest bırakılması için ricacılar gelmişti. Köprülü bunun üzerine sadrazamlara yakışan bir mizah anlayışıyla "Hay Allah, onlar hala buradalar mı?" diyerek alaylı bir cevap verdi ve salıverilmelerini emretti. İşte elçi la Haye ve oğlu için mutlu son. Bizde daha ne hikayeler var, bir göz atmak ister misin? Hatta belki kaçırmamak için kanalımıza abone olmak istersin.